Zamanın başlaması için evren gerekir. Ama evrenin başlaması için de zaman gerekir. Bu paradoksu kuantum kozmoloji nasıl çözüyor? Bugün hiçlik denilen şeyin fizikçiler için ne anlama geldiğini ve evrenin klasik uzay zaman yokken bir tünelleme süreciyle nasıl ortaya çıkabileceğini adım adım kuracağız. Zamanı düşünmeden başlangıç kelimesini söylemek kolay. Hepimiz bunu yapıyoruz. Bir şey başlar, sonra devam eder, sonra biter. Eğer zaman evrenle birlikte ortaya çıktıysa başlangıçtan önce dediğin an aslında zamanın dışına taşar. Ve zamanın dışında önce kelimesi bir yön göstermez. Bu yüzden evrenin en zor sorusu şuna dönüşür. Evrenin başlangıcı bir olay mıydı yoksa zaman denen şeyin ortaya çıkışıyla birlikte bizim olay diye adlandırdığımız şeyler mi mümkün oldu? Bu soruyu sanki felsefe yapıyormuş gibi konuşmuyoruz. Tam tersine modern kuramsal fiziğin en teknik tartışmalarından birinin içine giriyoruz. Kuantum kütle çekim ve kuantum kozmoloji. Şimdi en yaygın sezgiye bakalım. Çoğumuzun zihninde evrenin başlangıcı şöyle bir şey. Karanlık bir boşluk var, sonra bir patlama oluyor ve sonra uzay genişliyor. Bu resimde boşluk bile bir sahne. Uzay var, zaman var, sadece madde yok. Ama kuantum kozmolojinin tartıştığı başlangıç bu değil. Buradaki iddia klasik uzay zamanın kendisinin bile olmadığı. Yani sahne yok. Sahne yokken sahnenin üzerinde bir şeyin başlamasını bekleyemezsin. Tam burada bazı kuantum kütle çekim yaklaşımlarında evren klasik uzay zamanın olmadığı bir durumdan tünelleme ile nükleasyon yoluyla ortaya çıkabilir mi sorusu gündeme geliyor. Nükleasyon kelimesi tanıdık gelebilir. Su kaynarken kabarcık çıkarması gibi bir prosestir. Fizikte de kabarcık metaforu vardır. Mesela yalancı vakum denilen metastabil bir durumdan kuantum tünellemesiyle gerçek vakum balonu oluşur. Balon büyür ve çevresini dönüştürür. Bu kuantum mekaniğinde ve alan teorisinde ciddi bir mekanizmadır. Coleman ve Delucia'nın klasik çalışması, vakum bozulmasının kuantum tünelleme olayı olarak bir balonun maddeleşmesi ve sonra genişlemesi fikrini merkezde anlatır. Buradaki tek fark şu. Kuantum kozmolojide balon denilen şey bir vakumun içinde oluşan kabarcık değil. Bizzat uzay zamanın kendisinin kuantum bir geçişle klasik bir evren olarak ortaya çıkması. Bu noktada kavramı daha da netleştirelim. Tünelleme nedir? Klasik fiziğe göre bir topu bir tepenin öbür tarafına geçirmek için tepeyi aşacak enerji gerekir. Enerjin yetmezse geri düşersin. Kuantum dünyasında ise parçacıklar dalga benzeri davrandığı için tepenin içinde olma olasılıkları da tamamen sıfıra düşmez. Bu yüzden karşı tarafa geçiş olasılığı doğar. Ve buna kuantum tünelleme denir. Şimdi bu noktada gerilimi daha da arttıracak olursak, evrenin başlangıcı bu tür bir tünelleme geçişiyle tarif edilebiliyorsa, o zaman soru evrenden önce ne vardı olmaktan çıkar. Soru şuna döner. Klasik zamanın olmadığı bir kuantum tariften klasik zamanın aktığı bir kozmoloji nasıl meydana geliyor? Bunu anlamak için bir adım geri gidip evrenin dalga fonksiyonu fikrini konuşmamız gerek. Hartle ve Hawking 1983'te uzaysal olarak kapalı bir evrenin kuantum durumunun bir dalga fonksiyonuyla tarif edilebileceğini söylemişti. Bu dalga fonksiyonu yalnızca maddeyi değil, uzayın geometrisini de içeriyordu. Uzay şu şekildedir gibi bir bilgi de artık kuantum değişken haline geliyor. Ve burada inanılmaz bir şey oluyor. Bu tür yaklaşımlarda denklem düzeyinde zaman çoğu şekilde dışarıdan verilmiş bir parametre gibi durmuyor. Bu zaman problemi denen tartışmanın kalbi. Kiefer ve Peter'ın kuantum kozmolojiye dönük özetinde zamanın kuantum kütle çekiminde iyi tanımlı olmadığını ve bunun onlarca yıllık bir problem olduğunu açıkça görüyoruz. İsam da bu gerilimi kuantum teoride zamanın rolü ile genel görelilikte zamanın rolü arasındaki temel çatışma olarak çerçeveliyor. Demek ki başlangıç dediğimiz şeye saatlerin tik-tak ettiği, saatlerin ilerlediği bir zaman çizgisinin en sol ucu gibi bakmak zaten sorunlu. Bu yüzden kuantum kozmolojide başlangıç sorusu hangi sınır koşulu evrenin kuantum durumunu seçiyor sorusuna dönüşüyor. İşte burada iki büyük reçete ortaya çıkıyor. Birinci reçete sınır yok. No boundary teorem adı üstünde şunu söylüyor. Geçmişte bir kenar koyma. Geometri geçmişe doğru düzenli biçimde kapanan bir bütün olsun.
Hartle ve Hawking zemin durumunu dalga fonksiyonunun bir tür yollar toplamı ile tanımlanmasını öneriyor. Belirli bir üç geometriyi elde etmek için uygun geometrilerin katkılarını topla. Bu yaklaşım popüler anlatıda evrenin sınır koşulu sınırının olmamasıdır cümlesiyle temsil edilmiştir. İkinci reçetede tünelleme. Vilenki'nin reçetesi daha keskin bir yön seçiyor. Evrenin dalga fonksiyonunda yalnızca genişleyen evrenleri temsil eden bir tünelleme sınır koşulu. 1980'lerin başındaki yazılarında evrenin literally nothing'ten, yani hiçbir şeyden, gerçek anlamda hiçbir şeyden bir de Sitter benzeri faza tünelleyerek doğabileceği ve ardından enflasyon senaryosu gibi genişlemeyi yaşayacağı fikrini açıkça kuruyor. Burada de Sitter nedir? En sade dille anlatacak olursak, pozitif vakum enerjisi olan bir evrende uzay kendiliğinden hızlanarak genişlemeye eğilimli olur. Enflasyon fikirleri de çok erken evrende buna benzer bir hızlı genişleme safhasının ufuk ve düzlük gibi sorunları yumuşatabileceğini söyler. Bu iki reçete hiçlikten evren gibi büyük bir cümleyi aynı anlamda kullanmaz. Popüler dilde hiçlik mutlak boşluk gibi anlaşılır. Oysa teknik dilde hiçlik çoğu zaman iki anlama sıkışır. Bir, gerçek zamanın olmadığı bir rejim, yani saatle ölçülen bir zaman parametresinin olmadığı. İkincisi, geometrinin hacminin sıfıra gittiği bir sınır. Yani klasik uzay zaman sahnesinin artık tanımlı olmaması hali. Bu ayrım çok önemli. Çünkü yanlış anlaşılınca şu tartışma başlıyor. Hiçlikten bir şey çıkmaz. Kuantum kozmolojinin iddiası mutlak yokluktan bir şey çıkıyor diye bağırmak değildir. İddia daha teknik. Klasik uzay zamanın olmadığı bölgede kuantum tanım üzerinden klasik uzay zamanın olduğu bir rejime geçişin olasılık genliği hesaplanabilir. Eğer şimdi zaman temel değilse başlangıç dediğimiz şey bir zaman olayı olmaktan çıkar. Önce bir sebep vardı talebi de anlamını kaybeder. Çünkü sebep kelimesi zaman sıralaması ister. Zamanda daha önce gelen bir neden gerekmiyor ifadesi aslında dilin sınırını tarif eder. Zaman yokken zamansal neden arayamazsın. Ama bu açıklama yok demek değildir. Hangi kuantum sınır koşulu seçildi? Hangi yasalarla, hangi ölçüyle? No boundary teoremi burada sınır yok diyerek bir seçim yapar. Tünelleme yaklaşımı genişleyen çözümler diyerek başka bir seçim yapar. Yani başlangıç neden zinciri değil, seçim prensibi problemidir. Bu noktada dürüst olmak zorundayız. Bu alanın ortasında ciddi bir tartışma var. Bir kanat Lorentzian yol integrali ve Picard-Lefschetz analiziyle klasik düzgün başlangıç resminde dalgalanmaların bastırılmayabileceğini ve büyük dalgalanmaların daha baskın ağırlık alabileceğini savunuyor. Feldbruch, Lehners, Turok çizgisindeki makaleler bunu düzgün bir başlangıç imkansızlaşıyor şeklinde sert şekilde yorumluyor. Diğer kanat ise no boundary dalga fonksiyonunun Lorentzian çerçevede doğru kontür seçimiyle gerçek bir çözüme dönüştürülebileceğini, enflasyoncu ve asimptotik olarak klasik evrenler çerçevesi ürettiğini savunuyor. Diaz-Doronsoro ve arkadaşlarının çalışması bu çerçevede Lorentzian ifade artı Picard-Lefschetz ile no boundary'nin doğal bir form aldığı iddiasını ortaya koymuştur. Tünelleme tarafında da modern teknik çalışmalar tünelleme dalga fonksiyonunun farklı tanımlarının eşlenebildiğini, uygun sınır terimleri ve başlangıç kuantum durumuyla dalgalanmaların iyi davranabildiğini savunuyor. Hatta erken eleştirilerin tersine iyi sonuçlar bulduklarını açıkça yazmışlardır. Bu tartışma bize şunu söylüyor. Bugün evren hiçlikten çıktı fikri tek bir kesin sonuç değil. Kuantum kütle çekiminin henüz tamamlanmamış doğasının içinden geçen matematiksel tanım detaylarına aşırı duyarlı bir araştırma alanı. Diyelim ki evren gerçekten zamansız bir kuantum tariften bir tünelleme nükleasyon geçişiyle klasik uzay zamanına açılıyor. O zaman şu soruyu sorabiliriz. Bu geçişi seçen sınır koşulu neye göre seçildi? No boundary teorem mi, tünelleme mi, yoksa ikisini de aşan daha temel bir ilke mi? Çünkü evrenin başlangıcını zamanda bir neden olmadan anlatmak mümkündür. Asıl zor olan o anlatının neden bu yasalarla, bu sınır koşuluyla ve bu olasılık ölçüsüyle kurulduğunu açıklamaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.